Alfred Nobel, tam anlamıyla Alfred Bernhard Nobel, 21 Ekim 1833 Stockholm, İsveç doğumlu. 10 Aralık 1896'da San Remo, İtalya'da ölmüştür. İsveçli kimyager, mühendis ve sanayici, dinamit ve diğer daha güçlü patlayıcıları icat eden ve aynı zamanda Nobel ödüllerini kuran kişidir. Alfred Nobel, Immanuel ve Caroline Nobel, Immanuel 1827'de Caroline, Andreetta Aschel ile evlenen bir mucit ve mühendisti. Çiftin sadece Alfred ve 3 kardeşinin yetişkinliğe ulaştığı 8 çocuğu vardı. Alfred çocukken hastalığa yatkındı, ancak annesiyle yakın bir ilişkiye sahipti ve erken yaşlardan itibaren canlı bir entelektüel merak sergiliyordu. Patlayıcılar ve mühendisliğin temellerini babasından öğrendi. Bu arada Immanuel 1837'de patlayıcı ve maden ve makine aletleri üreticisi olarak başarılı olduğu Rusya'daki St. Petersburg'a taşınana kadar çeşitli iş girişimlerinde başarısız olmuştu. Alfred'in yeni müreffeh ebeveynleri artık onu özel öğretmenlere gönderebilirdi ve hevesli bir öğrenci olduğunu da kanıtladı. 16 yaşında yetkin bir kimyagerdi ve İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça ve İsveççe bilmekteydi. Alfred Nobel 1850'de Paris'te kimya okuyarak bir yıl geçirmek için Rusya'dan ayrıldı ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde John Ericsson zırhlı savaş gemisi Monitör'ün kurucusu, 1852'de St. Petersburg'a döndükten sonra Nobel, Kırım Savaşı sırasında askeri teçhizat üreten babasının fabrikasında çalıştı. Savaş 1856'da sona erdikten sonra şirket barış zamanı buharlı gemi üretimine geçmeye zorlandı ve 1859'da da iflas etti. Nobel'in dinamit ve zenginliğe giden yoluna bakalım. Nobel'in eğitimlerinden biri onu dinamitteki patlayıcı kimyasal olan nitrogliserinden ilk kez bahseden başarılı Rus organik kimyager Nikolay Zinin'di. Nobel şiir ve edebiyatla ilgilense de babası onun mühendis olmasını istedi ve 1850'de onu kimya mühendisliğinde okumak için Paris'e gönderdi. Hiçbir zaman bir derece almamış ve üniversiteye gitmemiş olmasına rağmen Nobel, Profesör Jules Peleuz'un Kraliyet Kimya Koleji laboratuvarında çalıştı. Paris'te Peleuz ve Sobrero ile yaşadığı deneyimler, Nobel'e nitrogliserini güvenli ve ticari olarak kullanılabilir bir patlayıcı yapmanın bir yolunu aramaya teşvik etti. 1851'de 18 yaşındayken Nobel, Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan İç Savaşı zırhlı savaş gemisi USS Monitör'ün tasarımcısı olan İsveçli Amerikalı mucit John Ericsson'un yanında çalışarak bir yıl geçirdi. Nitrogliserinle ilgili gelişmelere bakalım şimdi. 1852'de Nobel, babasının Rus ordusuna yaptığı satışlarla gelişen St. Petersburg işinde çalışmak için Rusya'ya döndü. Ancak Kırım Savaşı 1856'da sona erdiğinde ordu emirlerini iptal ederek Nobel ve babası Immanuel'i satmak için yeni ürünler aramaya yöneltti. Nobel ve babası Kırım Savaşı'nın başında onlara göstermiş olan Profesör Zinin'den nitrogliserinini duymuştu. Birlikte nitrogliserin üzerinde çalışmaya başladılar. Örneğin bir fikir, nitrogliserin Immanuel mayın patlayıcıları için geliştirmek amaçlı kullanmaktı. Bununla birlikte Immanuel kayda değer bir gelişme sağlayamadı. Nobel ise kimyasalla önemli adımlar attı. 1859'da Immanuel tekrar iflasla karşı karşıya kaldı. Karısı ve diğer oğullarıyla birlikte İsveç'e döndü. Bu arada Nobel, kardeşleri Ludwig ve Robert ile birlikte St. Petersburg'da kaldı. Kardeşleri kısa süre sonra aile işini yeniden inşa etmeye odaklandı ve sonunda onu The Brothers Nobel adında bir petrol imparatorluğuna dönüştürdü. 1863'te Nobel Stockholm'a döndü ve nitrogliserinle çalışmaya devam etti. Aynı yıl metal bir kapta tutulan
daha büyük bir nitrogliserin yüküne yerleştirilmiş tahta bir tapadan oluşan pratik bir patlatıcı icat etti. Babasının daha büyük patlamaları patlatmak için küçük patlamaları kullanma deneyimine dayanarak Nobel'in fünyesi patladığında metal kaptaki çok daha güçlü sıvı nitrogliserin yükünü ateşleyen tahta tapada küçük bir kara barut yükü kullandı. 1864'te patente alınan Nobel'in patlatıcısı onu bir mucit olarak kurdu ve patlayıcı endüstrisinin ilk kralı olarak biriktireceği servetinin yolunu açtı. Nobel kısa süre sonra Avrupa çapında şirketler kurarak Stockholm'de nitrogliserinin seri üretimine başladı. Bununla birlikte nitrogliserinle yapılan birkaç kaza yetkililerin patlayıcıların üretimini ve taşınmasını kısıtlayan düzenlemeler getirmesine yol açtı. 1865'te Nobel, patlatma başlığı adını verdiği fünyesinin geliştirilmiş bir versiyonunu icat etti. Tahta bir tapa yerine patlatma başlığı, şok veya orta derecede ısı ile patlayabilen bir civa, fulminat yükü içeren küçük bir metal başlıktan oluşuyordu. Patlatma başlığı patlayıcılar arasında devrim yarattı ve modern patlayıcıların geliştirilmesinin ayrılmaz bir parçası oldu. Nobel'in yeni patlatma teknikleri madencilik şirketlerinden ve inşaat şirketlerinden kullanmaya başlayan devlet demiryollarından da büyük ilgi görmüştü. Ancak kimyasalı içeren bir dizi kaza sonucu patlama, Nobel'in kardeşi Emil'i öldüren de dahil, yetkilileri nitrogliserinin son derece tehlikeli olduğuna ikna etti. Nitrogliserin kullanımı Stockholm'de yasaklandı ve Nobel, kimyasalı şehir yakınlarındaki bir gölde bir mavna üzerinde üretmeye devam etti. Nitrogliserin kullanımındaki yüksek riske rağmen kimyasal madencilik ve demiryolu inşaatı için gerekli hale gelmişti. Şimdi Nobel'in kişisel hayatına bakalım. Nobel patlayıcı endüstrisi servetini inşa ederken bile kardeşleri Ludwig ve Robert Hazar Denizi kıyılarında petrol yatakları geliştirerek kendileri de zengin oluyorlardı. Nobel kardeşlerinin petrol işlerine yatırım yaparak daha da büyük bir servet elde etti. Nobel Avrupa ve Amerika'daki iş yerleriyle hayatının büyük bir bölümünü seyahat etti. Ancak 1873'ten 1891'e kadar Paris'te bir yuva kurdu. Hem icatlarında hem de ticari girişimlerinde inkar edilemez başarılar elde etmesine rağmen Nobel derin depresyon dönemlerinden müzdarip, münzevi bir birey olarak kaldı. Edebiyata olan ömür boyu ilgisine sadık kalarak çok azı yayınlanmış şiirler, romanlar ve oyunlar yazdı. Gençliğinde bir agnostik olan Nobel ateist oldu. Bununla birlikte Paris'te geçirdiği yıllar boyunca Nobel 1930'da Nobel Barış Ödülünü alan papaz Nathan Soderblom liderliğindeki yurt dışındaki İsveç kilisesine düzenli olarak katılan bir Lutherciydi. Politik olarak Nobel çağdaşları tarafından ilerici olarak kabul edilirken en iyi şekilde klasik bir liberal, hatta belki de bir liberter olarak tanımlanabilirdi. O, karşı çıkmış kadınlar oy kullanmalarına izin verilmesine ve genellikle onun güvensizlik ifade eden demokrasi ve hükümet liderleri seçmek için bir mekanizma olarak onun doğasında siyasette vardı. Kalbinde bir pasifist olan Nobel, patlayıcı icatlarının yıkıcı güçlerinin yalnızca tehdidinin savaşı sonsuza dek sona erdireceği umudunu sık sık dile getiriyordu. Bununla birlikte insanlığın ve hükümetlerin kalıcı barışı sürdürme istekliliği ve yeteneği konusunda karamsar kaldı. Nobel hiç evlenmedi. Muhtemelen romantik ilişkilerin ilk aşkını da icat etmesini engelleyebileceğinden korkuyordu. Bununla birlikte 43 yaşındayken bir gazetede zengin, yüksek eğitimli yaşlı beyefendi, sekreter ve hane sorumlusu olarak dil konusunda bilgili, olgun yaşta bir hanımefendi arıyor. Berta Kinski adında Avustralyalı bir kadın ilana cevap veriyor. Ancak 2 hafta sonra Kont Arthur
von Schattner ile evlenmek için Avustralya'ya dönüyor. Kısa ilişkilerine rağmen Nobel ve Bertha von Schattner birbirleriyle yazışmaya devam ettiler. Daha sonra barış hareketinde aktif hale gelen Bertha, 1889 tarihli ünlü Kollarınızı Bırakın kitabını yazdı. Nobel'in icatlarını Bertha'ya tüm savaşları sonsuza dek durduracak kadar yıkıcı ve korkunç bir şey yaratabileceği gerekçesiyle haklı çıkarmaya çalışmış olabileceğine inanılıyor. Nobel ödüllerine bakalım şimdi. Nobel yetişkin yaşamı boyunca bir iç çatışmayla yaşadı. Kendini dürüst, çalışkan bir bilim adamı, mucit ve iş adamı olarak gördü. Yoksullaşan köklerini hatırladı ve parasının çoğunu fakirlere yardım etmek için verdi. Yine de silahlardan kazandığı büyük miktarda para nedeniyle birçok insan tarafından kötü olarak kabul edildiğini biliyordu. Aslında kardeşi Ludwig, 1888'deki ölümünden kısa bir süre sonra Alfred gazete ölüm ilanlarına döndü. Orada kendi ölüm ilanının yanlışlıkla yayınlandığını keşfetti. Okudu. Ölüm tüccarı öldü. Okumak pek de rahatlatıcı olmadı. Onun cenazesinde kimsenin yas tutmadığını duymak derin rahatsızlık verdi. Olası bir geleceği gören Nobel, Scrooge gibi parasını daha iyi bir dünyayı şekillendirmek için kullanmaya karar verdi. Nobel, 5 yıllık ödülü finanse etmek için muazzam servetinin %94'ünü miras bıraktı. Kimya, fizik, tıp bilimi ve fizyoloji, edebiyat, uluslararası kardeşlik davasına daimi orduların bastırılması veya azaltılmasında veya barış kongrelerinin kurulmasında veya ilerletilmesinde en büyük hizmeti veren kişi veya toplum. İlk Nobel ödülleri 1901'de verildi ve başlıkları da bu şekildeydi. Ve elbette Nobel'in patlayıcılarının sıklıkla barışçıl amaçlarla kullanıldığını, örneğin hidroelektrik barajları, ulaşım bağlantıları yarattığını ve onsuz toplumlarımızın olduklarından daha az müreffeh olacağını unutmamalıyız. Evet, Nobel'e adını veren Alfred Nobel'in biyografisine baktık beraber. Benim bu bilim insanında en çok gördüğüm birkaç biyografisini okuduktan sonra sanki kendi içerisinde biraz böyle şey yaşamış, yani ikilem yaşamış. Bir yandan silahlar ve patlayıcılar üzerine bir kariyer elde etmiş, bir yandan da bunların yarattığı ölümden dolayı vicdan azabı yaşamış gibi bir durum olmuş. Ve servetinin de %94'ünü Nobel ödülleri için 5 yıl boyunca bir nevi feda etmiş. Yani sanki oradan gelen parayı bir süre sonra yaşadığı vicdan azabından dolayı böyle şeylere yatırmaya ihtiyaç duymuş gibi geldi bana. Tabii ki yani şöyle düşünün, Einstein'ın genel görelilik ve E eşittir mc kare ve atomun gelişmesine katkısından sonra atom bombasının icadı da tamamen farklı bilim insanlarının geliştirmeleriyle oldu. Ama tabii ki bunun buraya gideceğini de kimse bilmiyordu. Bu da bir ihtiyaç olarak doğdu. Ama tabii ki gelişmelere de yol açtı. Aynı şekilde Nobel'in de yaptıkları hem servet elde ettirdi kendisine, o serveti daha sonra iyi yolda kullanmayı tercih etti. Bir vicdan azabı mı? Benim şahsi düşüncem evet, biraz bir vicdan azabıyla alakalı bir durum gibi geldi bana. Tabii ki insanların içini bilemeyiz. Belki de daha farklı bir düşünceyle, gerçekten de iyi niyetle vicdan azabı yaşamadan iyi şeylerde kullanılsın istemiştir. Ki aynı şekilde atom bombasının icadı da Einstein'ın istemediği bir şeydi. O da bunu dile getirmişti. Ben biyografisinde biliyorum bu konuyu da. Alfred Nobel de aynı şekilde davranmış gibi gözüküyor. Tabii ki bu şekilde olmasını ister miydi? Muhtemelen bu şeyi anladıktan sonra, insanlara verdiği zararı anladıktan sonra tabii ki istemezdi diye düşünüyorum. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.